Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda en kolay ve hızlı tığ işi aksesuar yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım bu tığ işi halkalı aksesuarları, kapı süsü, duvar süsü, magnet, çanta süsü ya da anahtarlık olarak değerlendirebilir. Sevdiklerinize hediye fikirleri olarak kullanabilirsiniz. Yapacağımız aksesuar için 5 katlı orta kalınlıkta %50 koton, %50 akrilik ipler kullanacağız. 2,20 milimetre ile deseni öreceğiz. 2 ya da 3 adet anahtarlık klipsine ihtiyacımız olacak ve yapacağımız aksesuarın içi için bu şekilde halkaya ihtiyacımız olacak arkadaşlar. Bu halkaları hobi malzemeleri ya da amigurumi oyuncak malzemeleri satan mağazalardan temin edebilirsiniz ya da perdecilerde bulabilirsiniz. Perde halkası olarak da geçmektedir. Şu şekilde hem inç olarak hem de santimetre olarak ölçüleri de yapacağımız halkanın bu şekilde yaklaşık çapı 3,5 santimetre. Desteğinizi göstermek adına kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın lütfen. Hazırsanız haydi vakit kaybetmeden desenin yapılışına başlayalım. Aksesuarın yapılışına halkanın içerisine sık iğne yaparak dolduracağız arkadaşlar. Birinci renk ile başlayalım. Ve önce bir tane düğüm atalım. Halkanın içerisinden tığı geçirelim. Daha sonra ilmeği geçirerek bu halkaya sabitleyelim. Şimdi halka dolana kadar sık iğne yaparak birinci renk ile halkanın etrafını çevreleyelim. Halkanın içerisine toplam 50 tane sık iğne yaptım arkadaşlar. Ve son sık iğneyi yaptıktan sonra anahtarlık klipsini monte edecek kadar ipi bırakarak keselim. Ve ilk ilmeğin tepesinden gizli birleştirme yaparak anahtarlık klipslerini takalım. Gizli birleştirmeyi yaptıktan sonra anahtarlık klipsinde bulunan buradaki zinciri çıkartalım arkadaşlar. Ve bu şekilde tek bir halka elde ettikten sonra bunu aynı şekilde yukarıya monte edelim. Anahtarlık klipsini monte ettikten sonra ikinci renk ile halkanın altındaki sarkıtları yapalım. Ve bunun özellikle anahtarlık klipsiyle aynı hizada ve oranda tam karşısına gelecek şekilde ipi sabitleyelim. İstediğiniz sarkıt uzunluğu kadar zincir yapabilirsiniz. Ben toplam 15 tane zincir yapacağım.
Ve ikinci zincirden başlayarak yapmış olduğumuz tüm zincirlerin içerisine 3 tane sık iğne yaparak devam edelim. Son zincirin içerisine de 3 tane sık iğneyi yaptıktan sonra ilk ipi sabitlemiş olduğumuz nokta içerisine kayma dikişi yapalım ve bir zincir yaptıktan sonra ipi keserek arka taraftaki ilmeklerin arasından gizleyebildiğimiz kadar gizleyelim. Başlangıç ve bitiş iplerini birbirine bağlayarak düğüm yapabilirsiniz. Sarkıtı da oluşturduktan sonra şimdi üçüncü renk ile aksesuarın üstündeki çiçek desenlerini yapalım. Sihirli halka yaparak başlayalım ve 2 zincir yapalım. Halkanın içerisinden 3 kez ilmek kaldırarak fıstık yapalım. İki zincir. Halkanın içerisine kayma dikişi. 2 zincir. Halkanın içerisinden 3 kez ilmek yükselterek fıstık yapalım ve halkanın içerisine bu şekilde toplam 5 tane fıstık oluşturalım. Beş tane fıstık desenini yaptıktan sonra bir zincir yapalım. İpi keselim ve sihirli halkanın ipini de sıkıştırabildiğimiz kadar sıkıştırdıktan sonra arka taraftaki ilmeklerin arasından gizleyelim. Çiçeği de oluşturduktan sonra şimdi yaprakları yapalım yeşil renk ile. İlk düğümü attıktan sonra 9 zincir yapalım. İkinci zincirin içerisine kayma dikişi. Sonraki zincirin içerisine sık iğne. Sonraki zincirin içerisine yarım trabzan. Yan yana 2 tane ikili trabzan. Sonraki zincirin içerisine yarım trabzan. Sonraki zincirin içerisine sık iğne ve son zincirin içerisine kayma dikişi 2 zincir, kayma dikişi yapalım. Dönüşü sağlayarak alttaki ilk zincirin içerisine tekrar sık iğne, yarım trabzan, 2 tane ikili trabzan, yarım trabzan ve sık iğne yapalım.
Son ilmeğin içerisine kayma dikişi 2 zincir yaparak ipi keselim ve ilk ilmeğin tepesinden gizli birleştirme yapalım. Burada anlatmış olduğum tüm kurallara dikkat ederek 2 tane yaprak oluşturalım arkadaşlar. Çiçeği de yaptık. Şimdi yapmış olduğumuz başlangıçtaki halkanın üzerine bu çiçek ve yaprakları istediğiniz şekilde dizayn ederek yapıştırabilirsiniz. Ben burada çiçekleri yaparken bir tanesini en üst noktaya yaptım. Birini sağ tarafa yaptım. Bu birlikte yapmış olduğumuz çiçeği de sarkıtın üzerine yapıştıracağım arkadaşlar. İsterseniz yukarı noktaya 2 tane çiçek, sarkıtın yan taraflarına da yaprak yapıştırabilirsiniz. Yapıştırırken de soğuk silikon ya da kumaş punch yapıştırıcısı kullanabilirsiniz. Böylelikle desenin yapılışını tamamlamış olduk arkadaşlar. Son aşama olarak isterseniz çiçeklerin ortasına farklı renkte inciler de yapıştırabilirsiniz. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi, düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi ve sevdiklerinizle videomu paylaşmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın.